Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu 4 tane renkten güzel bir motif çantası yapacağız. Kullandığım ip %100 akrilik, tığ numaram 4000 ve bir de makasım. Hazırsanız hadi başlayalım. Sihirli halka ile başlıyorum. 3 tane zincir çekip tığıma ipimi bir kere dolayıp zincir dışına da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı dolayıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki işlemi 2 defa daha tekrarlayıp sıramın başına geleceğim. Sıramın sonuna geldiğimde ise sihirli halkamın altta kalan ipini sıkılaştırıp ilk çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesindeki başağa ilmek kaydırma yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ikinci sırama başlayacağım. İkinci rengim pudra pembesi ne yakın bir renk. Şurası bitirdiğim yerde. Önce bitirdiğim yere ipimi bağlıyorum. Ve bir alttaki işlemi tekrarlayacağım yine. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirim dışında 3 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir yine. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Diğer boşluğa geçiş yapacağım. Burada zincir çekmiyorum. Direkt tığıma ipimi dolayıp burada yapmış olduğum 3 artı 2 artı 3'ü burada yapacağım. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Şimdi bu 2 tane köşeye de buradakinin aynısını tamamlayıp sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonuna geldiğimde yine zincirsiz bölümdeyim. İlk çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesindeki başağa batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İkinci sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi 3'e geçiyoruz. Üçüncü rengim ise kahverengi. Bittiğim yerden başlayacağım. Burada bitmiştim. Önce ipimi bağlıyorum. Ardından 3 tane zincir ve 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. Bunu arkaya atalım. Geçişlerde yine zincir yok. Direkt tığıma ipimi dolayıp köşeye geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa geçişte zincir yok. Direkt tığıma doluyorum ipime ve 3 tane
ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki köşelere de bu işlemi uygulayıp sıramın sonuna geleceğim. Sıramın sonuna geldim. Bir alt sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. İlk çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi 4. sıraya geçiş yapıyorum. 4. sıra göbekte kullanmış olduğum renkle aynısı. Bazı renkleri 2 defa kullanıyorum. Bitirdiğim yere geliyorum tekrar. İpimi bağlıyorum. 3 tane zincir çekip bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçişte zincir çekmiyorum. Direkt tığıma dolayıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar köşeye geldik. Geçişlerde asla zincir yok. 3 tane ikili trabzan. Tepelerimizde 2 tane zincir ve 3 tane daha 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu bölümlere de burada yaptığım işlemin aynısını yapıp sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiş yapabiliriz. Bir sonraki rengimiz de beyaz. Her sırada aynı işlemi uyguluyoruz ve bittiğim yerden bağlama yapıyorum. Buraya da 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu ipleri temizleyeceğiz. Geçişlerde zincir yok. 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa geçişimizde de zincir yok. 3 tane ikili trabzan ve köşemiz. Köşeler bir alttaki sıraların her zaman aynısını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada 2 zincir olması önemli. Ve 3 tane ikili trabzan. Burada da aynı işlem. Tüm kenarlara bu şekilde dönüp sıramın sonuna geleceğim. Sıramızın sonuna geldik. Yine zincirin tepesindeki başa batıp ilmek kaydırma yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Ve son sıramıza başlıyoruz. Son sıramızı da ikinci sıramızda kullanmış olduğum renkten yapacağım. Yine ipimi bağlayıp 3 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geçişlerde ise zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum.
bir başka köşemize geldik. Burada da aynı bir alt sıradaki işlemi tekrarlıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrardan 3 tane ikili trabzan. Diğer kenarları da buradaki şekilde çevirip sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane de zincir çektim. Bitti. Motifimizin boyutu bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıradan oluşuyor ve bundan 10 tane yapmamız gerekiyor. Şimdi ben temizleyip 10 tane de motifimi hazırlayıp birleştirmenin nasıl yapıldığını göstermeye geliyorum. Ben 10 tane yaptım. Arkaları bu şekilde. Bazılarını şöyle bağladım açılmaması için. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi birleştirme yönteminin bir görselini buraya koyacağım. Biraz tutacağım ki siz fotoğrafını çekin. Sırayla hangilerini birleştireceğinize bakabilirsiniz. Nasıl birleştirme yapacağımı da göstermek istiyorum. Bunlar temiz yüzleri. Temiz yüzler birbirine bakacak. Az önce paylaştım. Sıralamadaki şekilde birleştiriyorum. Birleştirirken de şöyle köşedeki boşlukta bu pudra pembesi en son yaptığım sıraya ait olan iple birleştireceğim. Pudra pembesi iple önce bağlıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunların hepsi karşı karşıya bakıyor bu arada. Ardından 2 tane her iki başağın içinden geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. 2 başağın içinden geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Tüm birleştirmeleri bu şekilde yapacağım. Burası çantanın içine olacak. İçine bakan yer. Dışarıdan görünen görüntü de aynen bu şekilde olacak. Şimdi ben göstermiş olduğum sıralamaya sadık kalıp birleştirip geliyorum. Çantanın tüm birleştirme yerlerini yaptım. Bakın. Oldukça geniş ve güzel oldu. Hazır şu durumdayken bir boyunu ölçelim. 39 santim. Derinliği tam orta noktadan alalım. Bu da 18 santim. Burası da 27 santim. Şimdi buraya da birkaç sıra gideceğim. Daha güzel, birazcık daha derinlik sağlansın diye. Onun yapılışını göstereyim size. Şimdi tepelerden başlıyorum. Siz buradaki ip rengini bunlardan herhangi biriyle de değiştirebilirsiniz. Ben yine aynen pudraya yakın olandan yapacağım. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi dolayıp bu sefer tekli trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi buradaki her başağın tepesine birer tane tekli trabzan yapacağım. Şu boşluk kısmına geldiğimizde de direkt başağın içine batıyorum. Boşa atmıyorum. Bahsettiğim şu. Buraya değil, direkt buradaki başağın içerisine. Şimdi her tarafını bu şekilde çevireceğim. Ben bundan toplam 3 sıra yapacağım. 3 sıradan sonra askılama yöntemine geçeceğiz. Çantamın dışına da 3 sıra tekli trabzan yaptım.
normal olarak şuradaki derinliği daha da arttırdı. 18 santimden 22 santime yükseldi. Şimdi ben çantamın içine astarlayacağım. Astar yapıp yapmama tercihi size kalmış. Ama ben kullandığım rengi göstereyim size. Şöyle bir renk kullanacağım. Motifli çantalarda astarlı olması çantanın ömrünü daha çok uzatıyor. Sarkma yapmasına engel oluyor. Astarlamadan sonra da şimdi askılamanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Onu da kendi ipinden yapıyorum. Önce bir tane bağlayıp toplam 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada 2 kat yapıyorum. Söylemeyi unuttum. 3 tane zincir çektikten sonra 2 tane daha zincir çekip tığımı ipime dolayıp ikinci zincirin kökündeki başak kısmına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğerine daha ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu döndüğümü de sayarsak toplamda 4 tane oluyor. 2 zincir çekiyorum. İşimi çeviriyorum. Hemen köküne bir tane ikili trabzan. Bir sonraki başağın tepesine ikili trabzan. Ve ilk çekmiş olduğum 2 zincirin tepesine ikili trabzan. Bu şekilde kendi omuz ölçüme göre boyunu ayarlayıp 2 adet askı oluşturacağım. İki iple yapın. Çünkü daha kalın oluyor ve esneme azalıyor. Şimdi ben 2 tane askımı yapıp geliyorum. 2 tane askımı yaptım. İkisi de toplam 60 santim uzunluğunda oldu. Bunları astarlama yaparken çantama birleştireceğim. Siz isterseniz şuralar için ayrı aparat alıp üzerine işleyip çantaya ekleme yapabilirsiniz. Şimdi ben astarlama ve askılarımı ekleme kısmını bitirip çantamı son haline getiriyorum. Ve bitti arkadaşlar. Askılama kısmını da bitirdik. Şöyle göstereyim size. Makineyle dikildi. Hemen içi de aynen bu şekilde. Bu kısmı yakınlaştırmak istiyorum. Bakın. Çok güzel bir çanta oldu. Ve kullanışlı bir çanta. Yapımı da oldukça basit. 10 tane motifle bir günde çok rahat örüp, astarlayıp, askılayıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.